Horobox TV'den herkese merhaba. Bu haftaki inceleme köşemizin konu Zenith Chronomaster'ın yeni mavi kadranlı versiyonu. Burak Bayram hoş geldin. Hoş bulduk Doruk Çelebi, ne haber? Ne var ne yok? İyidir, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yeni saati elime aldığım için çok mutluyum şu an. Evet, bu saatte senin ekstra mutlu olacağını tahmin ediyordum zaten. Doğru tahmin. O halde istersen model ailesinin çıkışı, bu kronografın özellikle sektördeki yeriyle ilgili senden kısaca bilgi alalım. Tabii 2021'de tanıtılmış bir model ailesi Chronomaster Sport. Chronomaster aslında Zenith'in kronograf modellerini kullandığı, kronograf modellerini yerleştirdiği bir ürün grubu. Ama burada Chronomaster Sport'un en önemli özelliklerinden bir tanesi bir şeyin revival'ı ya da reissue'su olmaması. Yani Chronomaster Sport Sketch'ten sıfırdan yapılmış bir racing kronograf bana göre. Yani klasik bir kronograf ya da dress kronograf demek zor. Belki direkt motor sporlarıyla olan bir bağlantısı bir tarafında bulunmuyor olsa da ya da özellikle gösterilmese de ben bunu bir racing kronograf olarak görüyorum. Sektördeki ya da piyasadaki yeri düşünüldüğünde aslında belli bir segmentin üzerinde lüks diyebileceğimiz markaların tamamında bu tür spor kronograf modelleri yok. Hem yapısal olarak hem dış kısımda yer alan takimetrik bezeli olsun, içinde kullanılan kronograf yerleşimi olsun, tri-compax kronograf yerleşimi, bileziği, klasik atları, spor atlarıyla ben özellikle lüks belli bir seviyenin üzerindeki markaların bu konudaki bence biraz zayıf kaldıkları boşluğu çok güzel doldurduğunu düşündüğüm bir model. 40-42 milim çap değeri arasında. Evet. Bu tarz senin bahsettiğin gibi tri-compax ama bu tri-compax'ın saat 12-9-6 değil 9-6-3 pozisyonunda o alt kadranların yerleştirildiği otomatik tarih fonksiyonu da olan yine bahsettiğin gibi takimetrik bezelli, çelik kasalı ve çelik bilezikli. Bu kombinasyonda, bu kalitede, bu kategoride daha iyi bir seçenekle karşılaşmak pek mümkün gözükmüyor. Aynı şeyi düşünüyorum. Peki 2021'de çıktı dedik. 2021'den 2023'e kadar geldiğimiz bugün de bu ailede hangi yeniliklerle karşılaştık? Biz Watches and Wonders fuarlarında sürekli Serdar'la beraber bunun yeni modellerini gördük. Hatta en son fuarda seninle beraberdik. Orada da Zenith standını ziyaret etmiştik. Komple altın modelleri çıktı. Çelik altın modelleri çıktı. Farklı konulara atfedilmiş limited edition modelleri çıktı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam pembe bir modeli çıkmıştı geçenlerde. Doğru. Dolayısıyla hem renk olarak hem malzeme olarak pek çok farklı varyasyonu olan spor kronograf konusunda o kadar klasik temaları tıklayan, o kadar güzel sunan unsurları bir arada bulunduran bir model ki farklı renk ve farklı malzemelerle de bence gayet güzel sonuçlar alınabildi diye düşünüyorum. Bu arada pembeye ek olarak yeni bir yeşil versiyon da tanıtıldı. Fakat Hatırladım. yeşili bizim biraz daha böyle sektörde alışkın olduğumuz yeşillerden daha farklı bir tonda. Şimdi Chronomaster Sport serisi ilk olarak çıktığında iki farklı kadran vardı çelik modellerde. Panda diye tabir edilen beyaz üzerine işte o renkli, renkliden kastım aslında biraz uçuk mavi ve gri temalı Doğru. subdial'ların kullanıldığı. Evet. Bir de siyah kadranlı versiyon. Şimdi o iki saate de baktığında seramik bezel var idi. Ve bu seramik bezelin üzerinde kategorideki diğer saatlerden farklı olarak bir takimetre değil, Zenith'in bu saatte kullandığı özel mekanizmaya, onun bu özelliğini pekiştiren 1/10 saniyelik kronograf ölçümü yapılmasını sağlayan özel bir bezel numaralandırılması kullanılmış. Doğru. Bu da aslında bu saati herhalde sektördeki rakiplerinden en öne çıkaran, ayıran özelliklerden bir tanesi. Saatin genel özellikleri itibariyle biraz teknik konulara girmemiz gerekiyor herhalde. Öncelikle bezelden başladığın için bezelden devam edeyim. Aslında şu an elimde tuttuğum modelin çelik bir bezeli olduğunu düşünecek olursak eğer burada retrofit bir olay yapmış Zenith. Yani retrofit bir yaklaşım olmuş. Çünkü genelde bir modelin bezeli önce metal, çelik olur ya da eğer bir insert yani minesi varsa bu alüminyum üzerine serigrafidir. Geçmiş yıllardan bahsediyorum. Model güncellendikçe ya bezelin tamamı seramik haline gelir ya da en azından minesi yani insert seramik haline gelir. Bu hayatına seramik bir bezelle başlayıp daha sonra çelik bir bezele dönen ilginç bir model olmuş aslında elimdeki. Buradan da modelin birazcık daha retro, birazcık daha nostaljik temasına vurgu yapıldığını düşünüyorum. Benim için büyük bir problem değil bu arada. Ben gayet sevdim. Bu şekilde bu tip bezeller olan saatlerim geçmişte olmuştu zaten. Dolayısıyla çok yadırgadığım ya da aşina olmadığım bir durum değil. Yerinde seramik bir bezel olsaydı daha iyi olur muydu? Şu an tabii öyle bir örnek elimde olmadığı için sadece seramik bezelli ilk çıkan versiyonları hatırlayarak bunda bir yorum yapabilirim. 3 tane modeli kafamda yan yana koyduğumda seramik bezelden ötürü birini almak ya da almamak gibi bir durum söz konusu değil. Ben hepsinin gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen kullanıcının seçimine bağlı bir durum. Ancak tabii çizilmeler konusunda seramik bezelin çok daha dayanıklı olduğunun Şimdi altını çizmekte fayda var. tam yine da de. o noktaya gelecektim. Saatin bezeli herhalde çiziklere en çok maruz kalan bölgelerden bir tanesi. Dolayısıyla kronograflı bir saatte de bezelin üzerindeki yazıları göz önünde bulundurursak o çiziklerin yok edilmesi pek de mümkün olmuyor. Çünkü oraya ciddi bir polisaj işlemi uyguladığınızda bu sefer bezeldeki sayıları da oradan uzaklaştırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha aslında kibar kullanılması gereken bir kronograf ama
Tabii şunun da etkisi var. Şimdi lacivert, hatta özel mavi renkte ton bu saat için uygun görülmüş. Eğer oraya siyah seramikten bir bezel koyulsaydı herhalde saatin o kadranının göz alıcılığı biraz daha geri plana düşerdi. İşin daha kötü tarafı, lacivert yine bu renkte kadranlı bir bezel üretmek de kolay değil. Çünkü seramikte her rengi Evet. aynı istediğiniz o zihninizdeki tonla üretemeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tarz metalik bir kadranı pekiştirecek seramik bir bezel yakalamak da, yani o topa girmemeleri herhalde Zenit için bence daha başarılı bir seçim olmuş. Katılıyorum. Şu haliyle de bence gayet güzel duruyor bu arada. Yani kesinlikle dediğim gibi burada seramik bir bezel kullanılmamasını bir eksiklik olarak görmedim. Bunun dışında teknik özellikler konusunda aslında çok bir değişiklik yok. İlk çıkan modelle aşağı yukarı aynı özellikler diyebilirim. Bezel dışında zaten her şey tamamen aynı. 100 metre su geçirmezliğe sahip çelik bir kasa var. 41 milimetre çapında ki bence gayet düzgün, modern ve optimal bir değer. 13.7 milimetrelik kalınlık, belki bir klik kalın olabilir ama El Primero zaten hep söyleriz, çok ince bir kalibre Doğru. değil. Yani zaman içinde birçok güncelleştirmeye tabi tutulup modern zamanlara gerçekten çok teknolojik bir kalibre olarak ulaşsa da mimarisi aşağı yukarı aynı kaldığından dolayı kalınlığında da çok müthiş bir değişiklik olmadı. Ama bence spor kronografların, Serdar her zaman söyler, biraz havaleli durması bilekte daha güzel olabiliyor. Ben bu saatin 41 milimetreye 13.70 milimetrelik boyutlarını gayet güzel buldum. Bir bilgi de ben ekleyeyim istersen. Bu 41 milimlik çapa karşılık 47 milimlikte iki boynuz arası uzunluk söz konusu. 47 milim zaten ortalama bir bilek için gayet kolay tolere edilebilir, kaldırılabilir bir ölçü. Evet, aynen O yüzden öyle. bilekte herhangi bir konfor sorunu yaşamıyorsunuz. Daha da önemlisi 20 milimden başlayıp oldukça incelerek devam eden ve Evet. hassas ayar imkanı da sağlayan bilezik ve klips kısmı da yine konfor kısmını çok ciddi bir oranda iyileştiriyor. Baklı tasarımı 3 parçalı olarak yapılmış. Ortası parlak, kenarları mat. Baklığın mat kısımlarının kenarlarında ufak parlak pahlar yapılmış. Özellikle direkt ışık altında oldukça güzel durduğunu söyleyebilirim. Arka safir kristal cam bölmeli bir kapak kullanılmış ve içindeki kalibre 3600 bütün güzelliğiyle gözler önüne seriliyor. Bence gayet güzel bir detay. Bileziğin klipsi de son derece sade, şık, işini yapan bir klips. Bunun yanı sıra küçük 5 tane delikle ince ayar yapılıyor olması belki ince ayar standartlarında günümüz için biraz eski tip bir ayar seçeneği olsa da işini yerine çok güzel getiriyor. Hiçbir mikro ayar seçeneği sunmayan birçok bilezikle karşılaşıyoruz sektörde ve Maalesef. hoşumuza da gitmiyor. Ve yani. özellikle değişen kilomuz, değişen hava koşulları saatin bilekte konforunu dramatik bir şekilde düşürüyor. Dolayısıyla bu ince ayar artık bence metal bilezikli saat seçimi yapacak kişiler için saati almakla almamak arasındaki o Katılıyorum. önemli kararın verilmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesidir. Burada beğendiğim birkaç husustan bahsedeyim. Kronograf butonları tasarımsal manada çok hoşuma gidiyor. Piston tarzı diye geçiyor. Yine motor sporlarına bağlı kronograflarda çok sık rastlanır. Kilitli kronograf olmamasına rağmen gayet şık duruyor. Açıkçası kısa ve fazla kalın kronograf butonlarını bu tür spor kronograflarda pek sevmem. Kurma kolunun da yine bence hem tutma açısından hem de tasarım açısından modeli güzel tamamladığını düşünüyorum. Üzerinde çok şık bir Zenith Star yıldız logosu var. Bu da Kronograf bence güzel. butonları ile ilgili de ben yine bir araya girmek istiyorum. Tabii. Kilitli kronograf butonlarında kronografı kullanmak çok zorlaşıyor. Evet. Saati, kronografını çalıştırmak için saati bileğinizden çıkarmanız gerekiyor çoğunlukla. Doğru. Çünkü orayı ciddi bir şekilde sıkmış oluyorsunuz. Bir de her nedense kronograf butonlarındaki o kilit mekanizmasının su geçirmezliği artırdığı ile ilgili bir düşünce var ama bunun aksine oradaki kilit mekanizması kronograf butonlarının istenmeyen zamanlarda kazara basılmasını engellemek için. Öncelikli amacı bu. Doğru. Dolayısıyla kolayca kullanılabilir bir kronograf Evet. fonksiyonu burada mevcut. Bunun içinde kalibre 3600 var. Kalibre 3600 1969'da çıkan ve Zenith tarafından sektörün ilk otomatik kronografı olarak lanse edilen kalibre El Primero'nun günümüze gelmiş en rafine, en modern, en açıkçası gelişmiş hali. Bunu söyleyebiliriz. Hala kolon çark koordinatörlü kronograf sistemine devam etmekle birlikte artık 60 saatlik güç rezerv süresi var. Bu güç rezerv süresini verirken 5 Hz yani 36.000 vuruşluk yine El Primero kalibreye özgü onun bir imzası haline gelen osilasyon değerinden vazgeçmemişler. O da devam ediyor. Yani klasik bir El Primero kalibrenin en gelişmiş, en rafine halini bileğinize takmış oluyorsunuz bu saatte. Şimdi sohbetimizin başında işte takimetrik bezelden bahsettik. Diğer saatlerde olan, aynı kategoride bulunan. Bu Evet. saatte takimetrik bezel görüntüsünü sunan ama aslında takimetresi olmayan o özel bezelin bir anlamı var. Şimdi kronograf kullandığınızda bir ara zaman ölçümü yapıyorsunuz ve bunun için hassas zaman ölçebilmek herhalde saatin bu özelliğini pekiştiren unsurlardan bir Kesinlikle. tanesi. Merkezdeki saniye aslında çok daha hızlı çalışan bir kronograf Doğru. saniyesi. Kronografa dair saniye saat 3 pozisyonunda yer alıyor. Dolayısıyla kronografı durdurduğunuzda bezel üzerinde o
merkezdeki saniyenin işaretlediği sayı size 1/10 hassasiyetinde bir ara zaman ölçümü yapma imkanı sağlıyor. Bu da yine kronografın işlevselliğini artıran ve Zenith'in karakteristik detayını pekiştiren en temel özelliklerden bir tanesi. Ben kadranın rengiyle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Birkaç farklı renkte gördük bu kadranın. Doruk'un söylediği gibi yeşili var, benim belirttiğim pembe rengi var. Burada çok güzel bir kobalt mavi tonu kullanılmış. Metalik maviden laciverte doğru dönen zemin rengi bu. Aynı zamanda yine El Primero'nun Rainbow dönemlerinden kalan farklı alt kadran renklerine gönderme yapan 3 tane yine değişik renklerde, tonlarda tercih edilmiş alt kadranımız var. Peki ben teknik kısmı bir kenara bırakayım. Saatin genel karakteristik yapısı ve görünümüyle ilgili hem eleştirdiğin kısım var mı? Hem de sence bu Chronomaster Sport serisi nereye doğru ilerleyecek? Genel itibariyle çok sivri bir tasarımı yok. Yani aykırı olmayan, bilindik bir tasarımı çok güzel bir şekilde rafineleştirip gayet kaliteli ve çok güzel bir mekanizma ile birlikte insanlara sunmuşlar. Dolayısıyla burada çok bir eksik kalmış bir yer görmüyorum. Sadece klipsin üzerinde bahsetmiştim. 5 tane delik var. Buradan bir mikro ayar yapılabiliyor. Bu biraz artık eski kalmış bir çözüm yöntemi, öyle söyleyeyim. Klipslerde çok daha modern, çok daha kullanıcı dostu, herhangi bir aparata gerek duymadan bu tür mikro ayarları yapabileceğiniz seçenekler söz konusu. Ben bunda çok değiştirecek ya da eleştirecek klipsteki hızlı ayar mekanizması dışında bir şey bulamıyorum. Bundan sonra nasıl devam eder? Yine o eleştirel olarak yaklaştığım klips mekanizmasını tenzih edersek bence malzeme olarak ilginç bir yerlere gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü neden? Zenith'in özellikle Extreme serisinde, hatta Skyline serisinde bile çok güzel komple seramik saatler var. Farklı renklerde, farklı dokularda işlenmiş. Ben genel itibariyle renk ve malzeme konusunda ilerleyecek bir Zenith Chronomaster Sport görüyorum. Bundan sonra fonksiyonel manada bu platformu kullanacak olduğundan dolayı herhangi bir ekleme çıkarma olur mu? Bence olmaz. Belki iskelet bir kadran gelebilir. Bilemiyorum. Belki özel butik edişinde. Ama bence fonksiyonel manada gelinecek noktaya geldiğini düşünüyorum. Pekala. O halde değerli fikirlerin için teşekkür ediyoruz. Rica Bu arada ediyorum. Konyalı Benim için Saat'e de zevkli. çok teşekkür ediyoruz. Saati bize Kesinlikle. ulaştırdığı için, inceleme fırsatı yakaladığımız için ve bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.